Herkese merhaba, ben Ceren. Bugün köydeyiz. Yani aslında ben birkaç gündür köydeyim ama siz bugün benimle köydesiniz. Yani bir vlog videosu gibi olmayacak. Daha çok böyle köyde bazı yerleri göstermek istiyorum size. Bu arada Bulgaristan'ın bir köyündeyiz. Burada korona çok azmış. Yani bu bölgede korona çok azmış. Zaten köyde herkes tarlasını, bahçesini işlerken çok uzak olduğu için birbirine, yani herkes kendi hanesiyle iç içe olduğu için maske takılmıyor. Türkiye'de de köylerde maske takıldığını çok zannetmiyorum ki hani bazen şehirlerde bile maskesiz insanları görürken köyde herkes kendi başına pek maske takmıyordur diye düşünüyorum. Fakat burada şehirde de, yani köyün bağlı olduğu şehirde de insanlar maske takmıyor. Yani Bulgaristan'da aslında maske takılmayı bırakmışlar diyebilirim. Sadece işte devlet binalarında, kapalı mekanlarda maskeyle girilmesi gerekiyor. Onun dışında maske kullanımı pek yok. Hatta ben maskeyle gezdiğimde birazcık tuhaf baktılar. Ama yine de benim alışkanlığım, yani çıkartamam, her ne kadar hani yok deseler de çok yapabileceğimi düşünmüyorum şu an için ama umarım biz de o seviyelere geliriz. Zaten aslında kasaba da, yani kasaba deniyor burada şehir merkezine. Buradaki Türkler şehir merkezi için kasaba kelimesini kullanıyor. Kasabada da çok fazla bir insan yoğunluğu yok. İnsanlar yine birbirinden çok çok uzakta yürüdüğü için, çok büyük ve kalabalık bir nüfus yoğunluğu olmadığı için de yani maskesiz de dolaşılabilir gayet rahat bir şekilde. Ama aslında köyde vlog videosu değil de birkaç yeri göstermek istiyorum size. Yani Türkiye'deki köylerden çok bir farklı mı? Zannetmiyorum ama böyle bir hem bende de kalsın hatıra olarak hem de siz de görün istedim birazcık. Şu an evdeyiz. Çıkacağız, bakalım neler göreceğiz. Çoğu yeşillik alanlar göreceğiz aslında da. Yine de böyle kısa bir video olsun istiyorum. Bu arada bugün birazcık gezdik sabahtan. O yüzden böyle tarla bayır derken güneş kremini almayı unutmuşum. Ben buraya gelirken komple yağmurlu gösteriyordu. Güneş kremini almadığım için burnum birazcık yanmış. Hiç olmaz, zaten ben yarın dönüyorum. Çok büyük bir sıkıntı yaşamayacağım. Başlayalım bence köyü gezmeye. Bu arada herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması için bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ben buraya gezme amaçlı gelmedim. Tamamen halletmemiz gereken birkaç evrak işi olduğu için zorunlu olarak geldim. Yani belli süreler olduğu için, cezai süreler. Bu yüzden geldim. Evimiz de köyde olduğu için şu anda köydeyim. Yarın da dönüyorum. Yani 4-5 gündür aslında ben buradayım. Yarın da dönüyorum çünkü benim yapmam gereken işler şu an için bitti. Evin bulunduğu sokak. Şimdi de sokaktan aşağı iniyorum. Ev şu tarafta kaldı. Şimdi biraz sokağı bitirince köyün içine doğru gideceğiz. 2 mahalle var. Bir yukarı mahalle, bir aşağı mahalle. Burası bizim durduğumuz yer yukarı mahalle olarak geçiyor. Biraz aşağıya muhtarlığa doğru yürüyeceğiz. Burası yol. Şu yolun ilerisine gideceğiz. Şu inek sürüsünün yanına yaklaşıp çekmek isterdim ama ineklerden ben çok korkuyorum. Çünkü yani yanına yaklaştığınızda çok fazla büyükler. Gidemem, yani korkuyorum ben gerçekten. Hani yılandan falan korkmadan şu bahçelere falan girebilirim ama ineklerin yanına gidemiyorum. Bu yola bayağı bir geldik. Yani yukarıdan, bizim sokağımızdan tamamen aşağı inerek geldik. Şu çitlerle çevrili, daha doğrusu bir avluyla çevrili alan Detska Gradina. Yani eskiden kreşmiş. Bu sene köyün yolları yapılmış. Yani şey diyorlardı, 50 sene sonra köyün yollarının yapıldığını gördük. Gerçekten çok kötüydü. Böyle taşlıktı. Şu anda bildiğiniz asfalt dökmüşler. Yani düzeldiği için de çok fazla araba var. O yüzden arabalar geçerken kapatıyorum. Burası eski Detska Gradina. Göstereceğim şimdi içine. Şu anda kullanılmıyor. Yani Detska Gradina, Detska çocuk, Gradina bahçe demek. Çocuk bahçesi anlamını çevriliyor. Şunlar da erik. Annem bunları yeşil de olsa kopartıyor ve yiyor. Deli erik diyorlar da hani bildiğiniz can erik gibi değil. Daha kırmızı küçük erikler. Burası böyle. Yol böyle devam ediyor. Hala burası bahçe. Daha da devam ediyor. Daha ilerisi muhtarlık. Muhtar Bulgar. Fakat hani çalışanlar tamamen hani Türkçe bilen insanlar. Hatta Türkler çalışıyor muhtemelen yanında yardımcı olarak. Sadece bence Bulgaristan olduğu için tamamen Bulgar biri atanmış. Yoksa burası hani daha çok Türklerin olduğu bir köy. Çok güzel bir kuş ötüşü duydum da bunu çekmek istedim. Duyuluyordur umarım. Yolun daha aşağısına geldik. O muhtarlık dediğim yere doğru geliyoruz. Burada böyle bir yer var. Sanırım spor salonu, içinde basket sahası falan var ama bunu anneme sorup altına yazacağım. Yol aşırı güzel. Yani çok rahat. Şurası yol. Şurası kaldırım. Müthiş. Yani kaldırım kalmamıştır. Biraz otlar almış ama
Yine de çok güzel, çok rahat. Kendime birazcık kozalak topladım. Bunlarla birazcık süs yapabilirim. Kocaeli'nde istiyordum da hiç böyle ormana gitmek kısmet olmamıştı. Şimdi burada buldum. Evet, bunu taşıyacağım. Bavula koyacağım artık. Şurası muhtarlık. Buradan geçen gün çıkmıştık. Buradan devam edeceğiz. Biraz sallayın. Bir parka geldik. Böyle bir park. Şu yolu takip etmiştik. Şuradaki yolu. Karşı park. Şimdi muhtarlığı geçinceki yolun devamı böyle. Muhtemelen bu yol aşağı mahalleye giden yoldu. Yanlış bilmiyorsam. Bayağı büyük aslında köy. Her tarafını gezmedim ben daha. Şimdi burayı birazcık gezelim. Ben karşı mahalleye götüreceğim sizi. Yani bizim sokağın tam böyle karşı mahallesi. Arada böyle kurumuş bir dereyi geçiyoruz. Karşı mahallede kamerayı kendime çevireyim dedim. Karşı mahallede şey var, cami var. Burası zaten Türk köyü olduğu için, yani Türklerin çok fazla olduğu bir yer olduğu için karşı mahallede cami var. Hemen yanında böyle bir kilise çanı var. Öyle oraları göstereceğim daha sonra. Şurayı biraz yürüdükten sonra da videoyu bitiririm zaten. Hani çok fazla gösterecek bir şey yok. Hani dükkanlar var. Belli başlı dükkanları geçtik. Bakkal gibi yerler ama birazcık daha hani aslında biraz da süpermarket gibi de. Çünkü aradığınız neredeyse her şey var yani. Böyle yiyecek içecekle ilgili her şey var. Şimdi Türk köyü olduğu için de ben daha rahat ediyorum. Çünkü Bulgarca bilmiyorum. Hani çok az benim çok sayılıdır bildiğim şeyler. Türk olduğunca da dükkancı direkt Türkçe olarak istiyorum. Ben tabii onların kendi konuştuğu başka bir şive var da. Ben çok tatlı buluyorum bu şiveyi. Ama hani anlaşıyoruz zaten. Bir sıkıntı olmuyor. Onlar da beni anlıyor. Zaten burada Türk kanalları çekiyor. Herkes hani Türkler Türkçe konuşuyor. Biliyorlar gayet. Hani ne kadar aksanları olsa da gayet güzel her şeyi anlıyorlar. Güzel bir kumlusun sen öyle. Buradaki kumların rengi böyle olabilir. Bunu da bir anneme sormam gerek. Şimdi dönüş yoluna geldik. Şu bir durak. Bizim sokak burasıydı. Aşağı inmiştik. Şimdi şu karşı tarafa gideceğiz. Şimdi karşıya geçiyoruz. Şu cami zaten görünüyor. Tam onun karşısında da kilise çanı var. Eskiden dere varmış ama kurumuş. Şurası çimlik. Oraya da gideriz. Orada eskiden teyzemler, annemler kayıyormuş kızakla. Çünkü bayağı eğimli bir yer. Biz geçen gün orada leylek gördük. Sonra leyleği havada görmek için gidip yaklaştık leyleğe ve onu uçurduk. Zoraki bir gezmelerimiz olacak sanırım. Burası önceden okulmuş. Sonra dükkan yapmışlar. Şimdi burası çimlik bir alan. Bu kaydıkları yer dediğim. Şurası çan. Yani bu çanı biri vefat ettiğinde çalıyorlar. Ben bir kere denk gelmiştim. Cami hemen şu arkada kalıyor. Leylek gördüğümüz yerde şurası. Onu da uçarken videosunu çekmiştim. Eklerim. Şu karşısı dükkan, onun üstü bizim ev. Yani karşısı tamamen bizim sokak. Şu arada bir dere geçiyor. Şurada durak var. Şu yoldan yukarısı bizim ev. Bu durakta da önceden dedemin babası çalışıyormuş. Şu kısmı tamamen böyle büfe gibi bir yermiş. Orada çalışıyormuş. Öğretmenlik yapmış ve daha sonrasında çalışmış orada. Şurası şöyle engebeli ya. Şurası şöyle engebeli olduğu için oradan kayıyorlarmış. Burası da düzlük. Bu videonun bu şekilde aslında sonuna gelmiş olduk. Bir sokak aşağı, iki sokak yukarı bir şekilde gezdim. Yani daha çok benim bildiğim, gezmeyi sevdiğim yerlerini gösterdim size. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle temiz hava almak bana 4-5 gün için bile olsa çok iyi geldi. Öyle yani çok da gezecek bir şey yok aslında. Köyün camisi, okul, işte muhtarlığı, sokakları falan böyle göstermek istedim. Hem benim de elimde görüntüler olsun istediğim için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da merak ediyorum aslında. Nasıl buldunuz?
Belki kendi gittiğiniz köylere ne kadar benzettiniz bunları da merak ediyorum. Böyle şu şekilde göstereyim. Gayet yeşil ve güzel bir yer.